Sorry. Ted nasıl biri? Oldukça romantik. Öncelikle selamlar dostlar. Ben Barney Kravitz ve bugün sizlerle How I Met Your Mother'ın en çok sevilen ve en çok nefret eden karakterini yani Ted Mosby'yi inceleyeceğiz. Ya milli nefret nedir ya? Ama böyle. Ben terörist miyim ya? Ted'i anlamak istiyorsanız umutsuz romantikleri anlamamız lazım. Peki kimdir bunlar? Aşka aşık olmuş kimse, ümitsizce romantizmden vazgeçmeyen kimse. Sözlük anlamını bir kenara koyduğumuzda umutsuz romantiklere aşkı idealize eden kişiler diyebiliriz. Bu kişiler dizilerde, kitaplarda ya da anlatılarda duydukları gerçek dışı hissettiren, olağanüstü, imkansız aşkı arzuluyor olabilirler. Bu yolda arzuladıkları şeylerin tam tersini yaşasalar bile bu imkansız aşk halinden vazgeçmeyebilirler. Ted Mosby ilk bölümde Robin'i gördüğünde şunu söylemişti. Eski filmlerden bir şey gibiydi. Denizci'nin kalabalık dans pistinde dans eden kızı gördüğünde ve dostuna döndüğü "Bu kızı gördüm ve onunla bir gün evleneceğim" dediklerinden. Bu cümleden bile Ted'in kafasında masalsı bir aşkı idealize ettiğini ve tanıştığı insanları ya da evlenmek istediği insanı bu ideale uydurmaya çalıştığını çıkarabiliriz. Ted aynı umutsuz romantikler gibi aşkı kafasında yaşıyordu. 70'lik ilişkilerin bitmesini gerçek aşkın dokuz olmadığını savunarak atlatan Ted, çocukça bir tavırla bu konuda sorumluluk almayı reddediyordu. Robin'le emekliler barında ilk karşılaşmalarında filmlerdeki gibi hissetmesinden ötürü Mrs. Mosby'nin Robin olduğunu inandı ve daha adam akıllı tanımadığı bir kıza ilk buluşmasında istemeden de olsa ona aşık olduğunu dile getirdi. I think I'm in love with you. What? Ted red yemesine rağmen o masallardaki gibi hisseten aşkın Robin olduğuna inandığı için sonraki günlerin birinde parti düzenleyecek olan arkadaşları Lily ve Marshall'ın partisine Robin davet ediyor ama Robin gelmiyor. Şaşırtıyor. Ted Robin'in gelmemesine rağmen ikinci partiyi düzenliyor. Yine Robin gelmiyor. Artık üçüncüyü düzenliyor ve Robin gelmedi diye düşünüyor. Bir anda Robin ortaya çıkıyor. Ayrı mesele. Bu Ted'in bu konuda ne kadar takıntılı olduğunu belli ediyor. Hayat gerçekleri yüzüne vursa da bu masallardaki aşk onun gözünü kör ediyor ve ona zarar veriyor. Ted imkansız gibi görünen aşka inandığı ve hayatın anlamı olacak o kişiyi bulmayı arzuladığı için bundan başka şeylere odaklanamıyor. Eğer hayatın anlamı biri ise hemen onunla tanışmam lazım. Çünkü onunla geçmeyen zamanın bir anlamı yok dercesine yaşıyor. Ama bu ona ne kadar doğru gelse de Robin gibi daha zor bağ kuran karakterlerde de ters tepebiliyor ve ilişkinin başlamadan bitmesine sebebiyet verebiliyor. No. No, 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 no. Ted, you cannot do this to me. No. Ted'in hayatındaki en büyük takımlardan biri o kişiyi bulmak ama bu fikri o kadar saplantılı hale getiriyor ki tanıştığı herkesin o kişi olabileceğine kendini hemen inandırıyor. Bir ilişkiyi tanımaya ya da geliştirmeye zaman tanımadan kafasında bir geleceğe bağlıyor. Bu yüzden yaşadığı hiçbir ilişki gerçek temeller üzerine kurulmamış oluyor. Çünkü karşısındaki kişiyi olduğu gibi değil, olmak istediği kişi olarak görüyor. Yani Ted'in kafasında o kişi fikri o kadar büyüyor ki gerçekte var olan bir insanla değil, zihnindeki bir hayal ilişki yaşıyor gibi. It's a great look. But you're looking at the wrong girl. No, I'm not. Yes, you are. I don't want to get married right now. Maybe ever. Bu da onu sürekli hayal kırıklığına uğratıyor çünkü gerçek insanlar hayal ettiğimiz kadar kusursuz olamazlar. Ama Ted bunu kabul etmek yerine yeni biriyle tanıştığında döngüyü baştan yaşıyor.